Not Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Wix'te menü nasıl düzenlenir bunu göstereceğim. İlk olarak web sitenizin editör kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan panelden sayfalar ve menü kısmına giriş yapıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şu anda yalnızca ana sayfa bulunuyor web sitemiz içerisinde. Dilerseniz hakkımızda hizmetler ve iletişim gibi sayfaları örnek olarak açalım ve sonrasında çalışmaya devam edelim. Alt kısımda bulunan menü üyesi ekle kısmına tıklayıp buradan yeni sayfa bölümüne tekrardan tıklıyorsunuz. Burada isterseniz boş şablon açarak da boş sayfa açarak da kendiniz düzenleyebilirsiniz. Hazır şablonlar da kullanabilirsiniz. Şu anda biraz daha hızlı olması için biz hazır olanlardan ilerleyelim. Bir adet hakkımızda ekledik. Bir adet hizmetler ekleyelim ve son olarak bir adet de iletişim ekleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda toplam 4 adet sayfamız bulunuyor. Artık ana sayfa kısmına gelip üst bilgiye menümüzü ekleyebiliriz. Burayı biraz genişletelim daha rahat görünebilmesi için. Tekrardan sol taraftaki panelden bu sefer artı kısmına, öge ekle kısmına tıklıyorum. Açılan pop-up içerisinde menü ve çapa kısmını bulup buradan en sade olanı seçiyorum. Tabi dilerseniz siz burada hazır tasarım olanları da kullanabilirsiniz yatay ve dikey olarak. Fakat biz burada tasarım ve düzen ayarlarının nasıl yapıldığını göstermek için en sade olandan başlayacağız. Burada en sade olanı seçip sayfa üzerine bırakıyoruz. Üst bilgi kısmına menüyü bıraktıktan sonra biraz daha rahat görünebilmesi için şöyle genişletelim. Gördüğünüz gibi şu anda 4 adet sayfamız var. Bu sayfa içerisinde menüyü düzenlemek için menü ögesine tıklayıp üst kısımda fırça simgesine yani tasarım bölümüne giriş yapmamız gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra açılan kutucuk içerisinde tasarımı özelleştir diyoruz. Şimdi burada menü kapsayıcısı ve menü ögeleri olarak 2 adet seçeneğimiz bulunuyor. Peki bu seçenekler ne anlama geliyor? Menü kapsayıcısı dediğimiz şu anda içerisinde 4 adet başlığı bulunduran kutunun kendisi. Bunun içerisinde bulunan ana sayfa, hakkımızda hizmetler, iletişim veya daha fazla ekleyebilirsiniz. Bunların her bir adetine de menü ögesi deniyor. Şimdi biz menü kapsayıcısı üzerinde düzenleme yapmak istiyorsak buradan menü kapsayıcısını seçiyoruz. Buradan arka planını değiştirebiliriz. İsterseniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Kenarlık ekleyebiliriz. Şu şekilde göstereyim. Kenarlık ekledikten sonra isterseniz bu kenarlığın kilidini açarak yukarıda ve aşağıda olmasın, sadece kenarlarda olsun veya kenarlarda olmasın, yalnızca alt kısımda olsun diyerek burada istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Hatta bunun çizgi üstüne tıklayıp rengini de aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda yalnızca alt kısımda çizgi var ve mavi renkte. Düzenlemeye devam edelim. Aynı şekilde. Dilerseniz bunların köşelerini oval hale getirebilirsiniz veya tam yuvarlak yapabilirsiniz. Ben buradan rastgele bir sayı giriyorum şu anda. 50 yaptığımda şu anda aslında burada kutucuğun tamamı yani tüm kutucuğun kenarları, köşeleri 50 piksel yuvarlandı. Fakat şu anda yalnızca alt çizgi olduğu için bu şekilde görünüyor. Aynı şekilde devam ettiğimizde dilerseniz buradan gölge ekleyebilirsiniz. Mesela mavi renkte bir gölge ekleyelim. Bunun bulanıklığı, mesafesi, boyutu gibi birçok seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz iç gölge yapabilirsiniz, isterseniz dış gölge. Biz bu seferlik iç yapalım. Böyle bir görünüme sahip oldu. Sonrasında son olarak düzen kısmına geldiğimizde buna iç boşluk verebilirsiniz. Biz genelde bunu çok fazla kullanmıyoruz çünkü bunun yerine düzen kısmında bulunan öğelerin aralıkları seçeneğini düzenliyoruz. O kısma da birazdan geleceğiz. İsterseniz şimdi menü öğeleri kısmına gelelim. Dediğimiz gibi menü öğeleri burada bulunan her bir seçenektir. Yani ana sayfa hakkımızda hizmetler ve iletişim şu anda bizde bulunuyor. Bunlar da yine aynı şekilde isterseniz arka plan verebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi istediğiniz rengi, opaklığı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu anda görünüme çok fazla müdahale etmemesi için biz arka plan yapmıyoruz. Metin kısmına geldiğinizde burada bulunan metnin yazı tipini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi şu şekilde. İsterseniz bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz ve rengini de aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Şimdi burada normal üzerindeyken ve bu sayfa dediğimiz 3 farklı seçenek var. Peki bu seçenekler ne anlama geliyor? Normal dediğimiz menü üzerinde herhangi bir işlem yapmadan yani burada farenizi menü öğesinin üstüne getirmeden veya tıklamadan bulunan halidir. Bu durumda şu anki seçeneğimizde metin rengi siyah olarak seçilmiş. Biz bunu örneğin gri hale getirebiliriz. Gri yaptığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapılmayan
Yani hakkımızda hizmetler ve iletişim seçenekleri gri oldu. Ama halen ana sayfa mavi renkte. Bunun sebebi de üzerindeyken ve bu sayfa olan seçeneklerin ona göre ayarlanmış olması. Şimdi biz diyoruz ki normalde bu menünün başlıkları gri halde bulunsun. Eğer üzerine gelirsek kırmızı olsun. Eğer tıklarsak yani o sayfaya giriş yaparsak da o sayfanın yalnızca başlığı mavi olsun. Şimdi ayarlarımızı yaptık ve sağ üst kısımdan ön izle diyoruz. Ön izlediğimizde gördüğünüz gibi işlem yapılmayanlar gri halde. Eğer ben bunun üzerine gelirsem kırmızı oluyor. Tıklarsam o sayfaya giriş yapıyorum ve o sayfa mavi oluyor. Tekrardan ana sayfaya dönelim. Ön izlemeden çıkıp tekrardan editöre giriş yapıyorum ve aynı bölüme geliyorum. Gördüğünüz gibi tasarımlar bu şekilde ayarlanabiliyor arkadaşlar. Boyutunu, yazının kalınlığını, yazının italikliğini, altı çizili olmasını vesaire dilediğiniz gibi buradan düzenleyebilirsiniz. Hatta isterseniz bu sayfaların adını hepsini aynı anda büyük ve hepsini aynı anda küçük de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Buradan yine çerçeve rengi, arka plan vesaire de ekleyebilirsiniz ama bunlar genelde tercih edilmiyor. Son zamanlarda yaptığımız modern ve profesyonel web sitelerinde olabildiğince sadeliğe ve şıklığa önem veriyoruz. Bilginiz olsun. Tabi siz dilediğiniz gibi buradan yine düzenleyebilirsiniz. Yapacağınız web sitesinin tasarımına göre özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tasarım kısmını geçtik. Biraz da düzen kısmına gelelim. Genelde menüler %90 web sitelerinin üst bilgi kısmında yani header kısmında yer alır. Şu anda da zaten biz header kısmına gördüğünüz gibi üst bilgi kısmına ekledik. Peki diyelim ki ben bunu biraz daha küçültmek istiyorum. Şu şekilde küçülttüm ve sağ tarafa yaslamak istiyorum. Bu gibi bir durumda eğer siz şerit kullanmayacaksınız, yani farklı düzen öğeleri kullanmayacaksınız, yalnızca logonuz ve menünüz bulunacaksa, buraya menü kısmına gelip sağ tıklıyorsunuz ve ekrana sabitle diyorsunuz. Bu ekrana sabitle kısmında sağ üst köşeyi seçebilirsiniz. Bunun yatay ve dikey offset'ini yani boşluk bırakacağınız piksel değerini buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu şu şekilde sağ tarafa yasladık. Peki diyelim ki bu ögeler arasında biz bir boşluk ayarlamak istiyoruz. Bunun için de buradaki düzen kısmına geliyorsunuz ve tüm menüyü doldurup kapatıp gördüğünüz gibi birbirine yaklaştı. Öğeler arası dikey boşluk veya yatay boşluğu buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Wix'te menü düzenleme bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veya açıklama kısmında bulunan web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.